Yeni Zelanda, dünyanın uzak bir köşesinde yer alan ada ülkesidir. Ada ülkesi olduğu için herhangi bir sınır komşusu yoktur. Bu ülke iki büyük ve çok sayıda küçük adadan oluşur. Dünyanın güney yarımküresinde yer alan Yeni Zelanda'nın batı ve kuzeybatısında Tasman Denizi bulunur. Büyük Okyanus'un güneybatısında bulunan bu ada ülkesine en yakın yerler Avustralya kıtası ve hiç kimsenin yaşamadığı buzlarla kaplı Antarktika kıtasıdır. Örneğin Avrupa, Afrika ve Asya'nın kesiştiği konumda yer alan Türkiye'den Yeni Zelanda'ya gitmek isteseniz uçakla bile bir günden daha uzun sürecek yolculuk yapmanız gerekir. Kısacası Yeni Zelanda adeta dünyanın unutulmuş uzak bir köşesinde varlığını sürdüren bir ülkedir. Günümüzde bile uzak olmasından dolayı dünyanın görmezden geldiği Yeni Zelanda'ya insanlar ne zaman gitti ve nasıl yerleşti? Bilinen tarihe göre yaklaşık 1000 yıl önce Maoriler Yeni Zelanda topraklarına yerleşen ilk insanlar oldu. Yüzyıllar sonra Avrupalılar coğrafi keşiflerle tüm dünyayı gezip keşfetmeye başladı. Hollandalı denizci Abel Tasman 1642 yılında Yeni Zelanda'ya gelen ilk Avrupalı oldu. Fakat o yıllarda Yeni Zelanda tam anlamıyla keşfedilmedi. İngiliz denizci James Cook 1769-1779 yılları arasında Yeni Zelanda topraklarına geldi ve buradaki adalar keşfedildi. Yeni Zelanda keşfedildiği zamanlarda Britanya İmparatorluğu dünyanın en büyük sömürge imparatorluğu haline gelmişti ve üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak anılmaktaydı. Yeni Zelanda'nın olduğu topraklar İngilizlerin kontrolü altına girdi. 1840'da İngiliz hakimiyeti kurulunca adaya göçmen İngilizler yerleşmeye başladı. Yeni Zelanda'nın bugünkü başkenti Wellington şehri İngilizlerin adaya yerleşmesinden sonra kuruldu. Yeni Zelanda adı Fremenkçe'de Zeeland adından geliyor. Zeeland, Hollanda'nın illerinden biridir. Bu ad Hollandalı kartograflar tarafından verilmiştir. Ülke topraklarında yaşayan Maoriler kendi dillerinde Yeni Zelanda'ya Aotearoa demektedir. Bu da uzun beyaz bulutların ülkesi anlamına geliyor. Yeni Zelanda'ya 1852 yılında kendi hükümeti tahsis edilmiştir ve ülke özerkliğini ilan etmiştir. 1947'de Yeni Zelanda İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olmuştur. Yeni Zelanda 268 bin metrekarelik yüz ölçümüne sahiptir. Günümüzde ülkenin yaklaşık 5 milyonluk nüfusu vardır. Yüz ölçümü ve nüfus yoğunluğu bakımından Yeni Zelanda dünyanın en seyrek nüfuslu ülkelerinden biridir. Ülkenin para birimi Yeni Zelanda dolarıdır. Kiwi doları olarak da adlandırılmaktadır. Yeni Zelanda dünyanın zengin ülkelerinden biri olarak kabul edilebilir. Bu ülkede kişi başı yıllık milli gelir 42 bin dolar civarındadır. Yeni Zelanda modern ve gelişmiş bir ekonomiye sahiptir. Milli gelir düzeyi ve gelişmiş ekonomisine bakarak bu ülkede yaşayan insanların son derece refah içinde yaşadıklarını görebiliriz. Ülke ekonomisinde tarım ve hayvancılık önemli bir yer tutmaktadır. Bu ülkede denizcilik, altın madenciliği, kerestecilik gibi alanlar ön plandadır. Yeni Zelanda'da yün ihracat alanında büyük kapasiteye sahiptir. Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da 200 bin civarında insan yaşamaktadır. Ülkenin metropolü olarak kabul edilen en büyük şehri Auckland, 1 milyondan fazla nüfusuyla ülkenin 1/4'inin yaşadığı şehirdir. Yeni Zelanda topraklarında yaşayan insanların neredeyse %80'i Avrupalıdır. Maoriler ülkede yaşayan ikinci en kalabalık gruptur. Ayrıca bu topraklarda bir miktar Asyalı ve Pasifik halklarından insanlar da yaşamaktadır. Yeni Zelanda tarihte İngilizlerin kontrolü altında olan bir ada ülkesi olduğu için günümüzde ülkenin resmi dili İngilizcedir. Bu topraklarda yaşayan insanların %96'sı İngilizce konuşmaktadır. Geriye kalan azınlık ise 1000 yıl önce Yeni Zelanda'ya yerleşen Maorilerdir. Bu insanlar kendi dili olan Maorice'yi konuşur. Yeni Zelanda'da yaşayan insanların yarıdan biraz fazlası Hristiyandır. Bu yüzden ülkenin resmi dini Hristiyanlık olarak kabul edilebilir. Ülkede yaşayan insanların %30'undan fazlası herhangi bir dine inanmamaktadır.
Geriye kalan azınlık ise Hinduizm, Budizm ve İslam dinlerine inanmaktadır. Yeni Zelanda bayrağında koyu mavi zemin üzerinde sol üst köşede Birleşik Krallık sembolü ve sağ kısımda Güney takım yıldızı biçiminde dizilmiş 4 adet yıldız vardır. Bu 4 yıldız kırmızı renktedir. Yıldızların etrafında ince beyaz şerit vardır. Bayrakta yer alan Birleşik Krallık sembolü Yeni Zelanda'nın İngiliz milletler topluluğunu temsil ettiğini gösterir. Bayraktaki koyu mavi arka plan gökyüzünü ve denizi simgeler. Bayraktaki 4 yıldız Güney takım yıldızlarından Alfa, Gamma, Beta ve Delta'yı temsil eder. Güney takım yıldızı Güney Yarımküre'deki önemli bir takım yıldızıdır ve Yeni Zelanda'nın coğrafi konumunu simgeler. Yeni Zelanda meşruti monarşi ve parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Yeni Zelanda'nın ulusal sporu rugby'dir. Bu ülke uluslararası rugby birliği sıralamasında ilk sırada yer alır. Rugby sporunda Dünya Kupası şampiyonlukları vardır. Dünya genelinde yaygın olan futbol ve basketbol gibi sporlarda Yeni Zelanda pek başarılı değildir. Yeni Zelanda konum olarak Güney Yarımküre'de ekvatorun güneyinde yer alan bir ülke olduğu için burada mevsimler Kuzey Yarımküre'nin tam tersidir. Ülkede en sıcak aylar Ocak ve Şubat'tır. Haziran ve Temmuz ayları ise Yeni Zelanda'nın en soğuk olduğu aylardır. Yeni Zelanda genel olarak ılıman iklime sahiptir. Yazın hava sıcaklığı 20 ile 33 derece arasında değişir. Hava çok güneşli ve güzel olur. Kışın ülkenin iç kesimlerinde hava sıcaklığı -10 dereceye kadar düşer. Okyanusa kıyı olan yerler daha yumuşak ve yağışlı olur. Yeni Zelanda'da rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama gibi kötü olaylar yaşanmaz. Bu ülkenin insanları son derece temiz karakterlidir. Yeni Zelanda halkı kibar, yardımsever ve sıcakkanlı insanlardan oluşmaktadır. Teşekkür etmek, lütfen demek bu insanlar için çok önemlidir. Ülke insanının eğitim seviyesi çok yüksektir. Ülkede okuma yazma bilenlerin oranı %99'dur. Kısacası Yeni Zelanda'da neredeyse herkes okuma yazma bilmektedir. Yeni Zelanda'nın topraklarının hemen hemen yarısı yeşil ve ormanlık alanlarla kaplıdır. Bitki örtüsü bakımından çok zengin olan bu topraklarda kayalık ve çorak arazi miktarı çok azdır. Yeni Zelanda'daki nehirler çok kısa ama çok hareketlidir. Yeni Zelanda dünyada doğal alanları en temiz olan ilk 10 ülke arasında yer alır. Dünya üzerinde tespit edilen en temiz içme suyu Nelson Gölleri Ulusal Parkı içerisinde yer alan Mavi Göl'de bulunmaktadır. Bu park ve göl Yeni Zelanda'dadır. Kısacası Yeni Zelanda zengin ve çok temiz doğal bitki örtüsüne ve güzelliklerine sahiptir. Yeni Zelanda doğal güzelliklerinin dışında yeraltı kaynakları bakımından da zengin bir ülkedir. Bu ülkede altın, petrol, kömür, demir gibi zengin yeraltı kaynakları bulunmaktadır. Yeni Zelanda'da bölgeye özgü çok farklı hayvanlar yaşamaktadır. Örneğin dünyanın en sevimli ve tatlı kuşlarından biri olan kivi kuşu sadece Yeni Zelanda'da yaşamaktadır. Nesli tükenmekte olan bu kuş tombul, uzun gagalı ve uçamayan bir kuştur. Dünyanın en şişman ve uçamayan tek papağan türü olan kakapo, Yeni Zelanda'ya özgü hayvanlardandır. Ülkede en çok bulunan hayvanlardan biri kırmızı geyiktir. Yeni Zelanda hayvanlara önem veren ülkelerden biridir. Hayvanlar için hayvan refahı yasası çıkarmış bir ülkedir. Bu ülkede yaşayan hayvanlar korunmaktadır. Hayvanlara kötü davranmak, zarar vermek yasaktır. Hayvan hakları konusunda Yeni Zelanda çok hassastır. Yeni Zelanda, dünyada 2 arama kurtarma köpeğinin araba kullandığı ilk ve tek ülke olarak tarihe geçmiştir. Hayvanların zekasına dikkat çekme amacıyla yapılan bu gösteri başarıyla sonuçlanmıştır ve köpeklere hayvan ehliyeti verilmiştir. Yeni Zelanda her türden turistin gezebileceği çok sayıda turistik yere sahiptir. Ülkede bulunan bazı doğal güzellikler gidilip görülmesi gereken yerlerdir. Bu yerlerin o kadar güzel manzarası vardır ki insan kendini dünya dışında bir yerde hissedebilir.
Yeni Zelanda her ne kadar çok uzak bir konumda olsa da sahip olduğu doğal güzellikler, zenginlik ve refah ile dünya üzerinde gezilip görülmesi ve belki de yerleşip yaşanması gereken yerlerdendir. Bu ülke gelişmiş ekonomiye, eğitimli ve iyi insanlara sahip olan, hayvanlara ve doğaya değer veren güzel bir ülkedir. Yeni Zelanda'ya gitmek için farklı bir sebep de bu ada ülkesinde yılan yaşamamaktadır. Yılandan korkuyorsanız ve yılanla karşılaşmak istemiyorsanız Yeni Zelanda tam size göre bir ülke.